Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması, çıtır çıtır efsane bir börek tarifi hazırladım. Hamuru incecik, zar gibi açılan bu muhteşem böreği eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Tarifimin önemli püf noktalarını atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Böreğimin hamurunu sadece un, su ve tuz ile hazırlıyorum. 3 su bardağı unu eleyerek yoğurma kabına aldım ve üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek elimle karıştırdıktan sonra 250 mililitrelik yani 1,5 su bardağına yakın suyu yavaş yavaş ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu arada suyun tamamını hemen eklemek istemedim. Hamuru yoğururken su ihtiyacı olursa kalan suyu da yavaş yavaş ilave ederek hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Ben bu tarifte 3 su bardağı una 1,5 su bardağına yakın yani 250 mililitrelik su kullandım. Suyu azar azar ilave ediyorum. Unu ve suyu ölçerken kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Ancak herkesin kullandığı unun markasına, kalitesine göre almış olduğu su miktarı az da olsa farklılık gösterebilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Hamuru toparladıktan sonra masama biraz un serpiştirerek masama aldım ve 5 dakika boyunca bu şekilde masamda yoğurmaya devam ettim. Böreğimizi açarken oklava veya merdane kullanmayacağız. Böreklerimizi elimizle açacağımız için hamurun çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekiyor. Hamur ne kadar güzel ve özlü bir şekilde yoğrulursa böreklerimiz o kadar kolay ve güzel açılacaktır. Görmüş olduğunuz gibi toparlamış olduğum hamurun kıvamı yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvam aldı. Hamurun altını üstünü unladıktan sonra hava almayacak şekilde kapatıyorum ve oda sıcaklığında 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz mayalı bir hamur değil ancak mayasız da olsa dinlendirilmiş bir hamur daha güzel açılacaktır. Görmüş olduğunuz gibi dinlenen hamur kendini saldı. Daha güzel sakız kıvamına ulaştı. Gerçekten hamurun kıvamı muhteşem oldu. Benim vaktim olmadığı için 20 dakika dinlendirdim. Ancak siz 1 saat veya daha fazla da dinlendirebilirsiniz. İsterseniz hamurunuzu akşamdan yoğurarak sabah böreklerinizi hazırlayabilirsiniz. Mayasız da olsa börek hamuru ne kadar fazla dinlenirse o kadar kolay ve güzel açılacaktır. Bu arada hamurumu 4 eşit parça olacak şekilde kestim ve şimdi bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra ilk bezemden başlayarak altına üstüne un serpiştirdim ve bir merdane ile tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Ben bezelerimi hiç dinlendirmeden açmayı tercih ettim. Zaten çok büyük bir şekilde açmayacağımız için merdane ile kolaylıkla açıldı. Hamurumuz zaten yumuşacık olduğu için dilerseniz hiç merdane oklava kullanmadan ellerinizle bastırarak hamuru tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar büyütebilirsiniz. Bezelerimin hepsini açarak kenara aldım. Son bezemi de açtıktan sonra kenara alıyorum. Ve şimdi 2 yemek kaşığı tereyağını eriterek kaseme almıştım. Üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Bu yağ karışımını iyice karıştırdıktan sonra tabağımı güzelce yağlıyorum ve açtığım bezeyi bu yağın üzerine alıyorum. Ve tekrar bezenin üzerine her tarafına gelecek şekilde güzelce yağlıyorum. İkinci bezemi de bunun üzerine kapatıyorum. Bütün bezeleri üst üste alırken ara katlarını bolca yağlıyorum. Mutlaka bezeleri üst üste katladıktan sonra ara katlarını bolca yağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde bezeler birbirine yapışacaktır. Bu arada ben böreğimi yağlarken 2 yemek kaşığı tereyağı kullandım. Daha lezzetli olabilmesi için. Sizler dilerseniz hiç katı yağ kullanmadan da böreklerinizi sadece sıvı yağ ile hazırlayabilirsiniz. Son bezemin üzerinde güzelce yağladıktan sonra bezelerin üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum ve daha güzel açılabilmesi için oda sıcaklığında yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Bezeler dinlenirken ben de böreğimin iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Bir tane orta boy soğanı yemeklik olarak doğradım
ve tavaya aldım. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı salça ekliyorum ve salça kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Ve 4 tane orta boy soğanı önceden haşlayarak bu şekilde ezmiştim. Kavurmuş olduğum soğanları da üzerine ekledim ve baharatlarını ilave ediyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ve kimyon kullandım. Sizler dilediğiniz baharatı bu karışıma ekleyebilirsiniz. Ben böreğimi patatesli yapmayı tercih ettim. Sizler tabii ki istediğiniz iç harcı kullanarak böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğum iç harcını kenara kaldırarak soğumaya bırakıyorum. Bu arada bezelerim de dinlendi. Masama birazcık yağlıyorum ve ilk bezemden başlayarak bezelerimi açmaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yufkam saniyeler içerisinde kolaylıkla açılıyor. Hamurum o kadar güzel elastik bir kıvamda olmuş ki hiç hamur açmayı bilmeyenler bile bu hamuru kolaylıkla açabilir. Yeter ki yoğurma ve dinlendirme aşamalarına uyun. Vermiş olduğum püf noktalarını uygularsanız sizler de hiç sorun yaşamadan bu böreği evinizde hazırlayabilirsiniz. Yufkamı incecik bir şekilde açtıktan sonra iç harcını bütün kenarlarına yerleştiriyorum ve hiçbir şekilde kenarlarını koparmıyorum. Her tarafı eşit olmak koşuluyla etrafından içeri doğru yuvarlak bir şekilde böreğimi sarıyorum. Böreğimi bu şekilde sardıktan sonra elimle ortadan keserek çizik atıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum böreği altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Yuvarlak tepsim biraz küçük olduğu için böreği bu şekilde kare bir tepside hazırlamayı tercih ettim. İlk yufkamı hazırlayıp kenara aldıktan sonra hemen ikinci yufkamı da açmaya başlıyorum. İnanın açmalara doyamadığım bir börek oldu. Bu böreği hazırlarken mutlaka birinci kalite böreklik baklavalık un kullanın. Yufkalarımın ne kadar ipek gibi açıldığını sizler de gördünüz. Gerçekten çok hızlı bir şekilde de açıldı. Ve şimdi bütün yufkalarımı aynı işlemle açarak hepsini tepsime yerleştirdim. Ve artan yağımı hazırlamış olduğum böreklerin üzerine gezdiriyorum. Bu arada bezelerimi yağlamak için hazırlamış olduğum yağ karışımını bezeleri açarken de aralarına güzelce sürdüm. 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ bütün böreği hazırlamak için gayet yetti. Şimdi artan yağı da fırçayla üzerine güzelce sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırınıma götürüyorum. Böreğim benim fırınımda 30 dakikada pişti. Pişme süresi kullandığınız fırına göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden altını üstünü kontrol ederek kızarıncaya kadar pişirmenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli görünüyor ve çıtır çıtır harika bir börek oldu. Yufkaları da incecik zar gibi açıldı. Sizler de zaten ekrandan gördünüz. Ve şimdi böreğimi servis hazırlarken sizlere de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen aşağıda bulunan beğen butonuna basarak yorum kısmından ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum diğer tariflerden de anında haberdar olursunuz. Ve beğenmiş olduğunuz bu tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşırsanız beni daha geniş kitlelere ulaştırmış olursunuz. Bu harika böreği yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve böylece bir güzel tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde de görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.